Merhaba sevgili TV8 izleyicileri. Ben diş hekimi Kanun Mercimek. Bugün sizlere diş hekimliğinde revizyon tedavilerinden bahsedeceğim. Tabii revizyon tedavileri çok fazla konu içerdiği için ben bugün implant üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi revizyon tedavisi dediğimiz şey nedir? Daha önceden yapılmış bir işlemi tekrardan yapma işlemi aslında. Onu oradan alarak tekrardan yeniden onun doğrusunu yapmak. Çünkü hatalı bir işlem yapılmış. Revizyon tedavisi bu. Düzeltme işlemi. Şimdi implantlarda nasıl oluyor bu işlem? Hasta daha önceden implant yaptırmış, geliyor bize. İmplantın etrafı enfekte, kemik erimiş, yumuşak dokular, kıpkırmızı, kanamalı. Tabii o implantın ağza sağ kalımı söz konusu değil. Ne yapıyoruz böyle durumlarda? Önce yani nereden kaynaklanıyor sorun ona bakıyoruz. Burada tabii pek çok faktör var. Bunlardan bir tanesi hekim faktörü. Hekimin uygulama tekniğindeki hata. İkincisi implant faktörü. Bölgeye göre doğru implant kullanılmış mı? Üçüncüsü ise yumuşak dokuların durumu. Yani bir implant sadece kemik içerisine yerleştirmek değil, daha sonrasında o yumuşak dokuları da çok iyi bir şekilde yönetmek gerekiyor ki ilerleyen dönemde bir sorun çıkmasın. Dördüncüsü ise üzerine yapılan protezin mekanik durumu ve dokularla olan uyumu. Şimdi bu tüm kriterleri değerlendirdikten sonra sorunun nerede olduğunu önce tespit ediyoruz. Diyelim ki sorun yumuşak dokudan kaynaklı. Yumuşak dokuda ne gibi bir sorun olabilir? O bölgede implant yapıldıktan sonra implantın etrafında keratinize diş eti dediğimiz sert diş eti yani. Eğer bu diş eti dokusu yok ise, bu yapı yok ise implantın etrafı artık bakteriler tarafından enfekte edilmeye, enfekte olmaya çok müsait demektir. Çünkü o diş eti her hareket ettiğinde implanttan uzaklaşarak arasına küçük küçük, minik minik tükürükte erimiş gıdalar ya da çok küçük partiküller ya da sıvı gıdalar kaçacaktır ve implantın boyun kısmında periimplantitis dediğimiz enfeksiyona sebep olacaktır. Şimdi implantlar öyle bir yapı ki yüzeyleri de pürüzlü, bakteri de kolay tutabiliyor. O yüzden bir kere periimplantitis olduğu zaman orada kemik kaybı hızla devam ediyor implantlarda. Yani implant yaptırdım, ben artık işim bitti diye bir şey yok. Herhangi bir hatadan dolayı yüzey enfekte olursa implantı kaybedebiliyoruz. Ya da diyelim ki implantı yerleştirirken normalde implantların kendi içlerinde birbirlerinden olması gereken belli bir mesafe var. Uzakta durması gereken belli bir mesafe var. Bu da 3 milim civarında ortalama. Ve dişlerden de yine 3 milim kadar uzakta olması gerekiyor. Çok daha uzağa konmuşsa ya da çok daha yakına konmuşsa yine implantlarda sorunlar çıkabiliyor. Ne gibi sorunlar çıkıyor? Mesela çok yakına konmuş, birbirine değen 2 tane implant. Bu sefer protez aşamasında embrasür dediğimiz üçgensel boşluklar vardı dişlerin arasında. Bunu oluşturamadığımız için o embrasür boşluğu olmayan yerden hemen apikalinden içeriye doğru yine bakteriler dolmaya başlıyor ve o arayı temizleyemiyor hasta. Temizleyemediği için implantların birbirine temas eden kısımlarından periimplantitis dediğimiz yine implant iltihabı oluşmaya başlıyor. Bu durumda ne yapıyoruz? İmplantları yine sökmemiz gerekiyor. Aksi halde kemik dokusunu daha çok kaybedeceğiz. Bir diğeri, diyelim yine implantı yaparken implantı bu sefer daha uzak koydu. Daha uzakta olduğu için yan dişle kontak verebilmek adına dişten bir parça oraya uzatmak zorunda kalıyoruz, balkon gibi. Bu sefer yukarıdan gelen yükler implantı mekanik olarak olumsuz etkileyeceği için zamanla implantın kırılmasına sebep oluyor. İmplant boyunlarında kırığa sebep olabiliyor. Bu anlamda revizyon implant cerrahilerinde kriterleri teker teker tespit ettikten sonra hataya yönelik revizyon tedavilerini yaparak tekrardan hastayı sağlığına kavuşturabiliyoruz. Yani o implantı oradan alıp daha doğru, daha düzgün bir şekilde implant yerleştirerek hastayı sağlığına kavuşturabiliyoruz. Sağlıkla kalın, esen kalın.